şunu şuradan alıp buraya koyarsam çok daha iyi olacak. Bu benim için küçük ama yaptığım bu ev için büyük bir adım. Küçük eylemler büyük sonuçlar yaratır. Bir gün Mars'ta bir evim olursa bu sözü çerçeveletip duvara asacağım. Ama tabii önce orada solunacak bir hava lazım bize, değil mi? Lazerlerle Mars'ın yüzeyini ısıtarak atmosfer için gereken gazları çıkartabiliriz belki. Ama ya bir güneş fırtınası gelip de çarparsa? O zaman tüm emeklerimiz boşa çıkar. O güneş rüzgarı atmosferi silip süpürür. Bir manyetik alanı yok ki onu korusun. En iyisi Lagrange noktasına bir de manyetik alan üretici yapıp koymak sanırım. Böylece atmosferi de korumuş oluruz. Fakat hala yeterince azotumuz yok. Satürn uydusu Titan'da bolca olacaktı. Oradan da bu azotu çıkartıp Mars'ın üzerine doğru böyle fırlat. Eyvah, her şeye baştan başlamam lazım. Kahve köşelerinde sadece konuşarak memleketi kurtarmaya çalışan o dayılar gibi ben de Mars'ı kurtarmaya çalışırken evimi bile koruyamadım, bak gördün mü? Küçücük bir şeyi yaparken şu tahta parçasını buradan alıp şuraya koyarken bile bunun bir yan etkisi var. Sadece ben bir şey yapmıyorum ki, yanımdaki de boş durmuyor ve o da bunu alıp buraya koyduğu zaman iyi bir şey yaptığını zannediyor. İşte böyle milyarlarca insan 150 yılda bakın evimizi ne hale getirdik. Bu gördüğünüz çubukların rengi tahmin edebileceğiniz gibi dünyanın ortalama sıcaklığını gösteriyor. Ve anlayabileceğiniz gibi dünyada işler biraz sarpa sarıyor. Biz bu grafikte sadece Mars gibi kızaran bir renk görüyoruz. Oysa o rengin arkasında geçen yıl Somali'de kuraklıktan ölen 43 bin kişi var. Biliyorum bizim de depremlerden çok canımız yanıyor ama zaten hepsi de aynı kapıya çıkıyor. Doğanın sesini unutuyoruz. Biz unuttukça o sesini yükseltiyor, rengini değiştiriyor. Biz gözümüzü kızıl gezegen Mars'a diktik, terraform yoluyla onu maviye dönüştürmek istiyoruz. Ama zaten mavi olan gezegenimizi kızartmaktan da geri durmuyoruz. Peki ikisi de mümkün olamaz mı? Hem dünyayı kurtarmak hem de Mars'ı dönüştürmek. Eğer herkes elindeki taşı doğru yere yerleştirirse neden olmasın? Bu bir kültür meselesi. Permakültür. Bakın size şöyle bir yer göstereyim. Burası Mars'ta değil, dünyada. Ama ilk hali bu değil. Birileri orada madencilik yapmaya çalışmış. Tam 160 yıl boyunca kazmış, çıkarmış, almış. Almak tek başına kötü bir şey değil. Doğa cömerttir. Ama sadece almak, karşılığında bir şey vermemek kötü bir şeydir. Herkes sürekli almaya çalışırsa sonucu büyük bir yıkım olur. Şimdi size şöyle bir yer göstereyim. Nasıl? Tropikal bir cennet gibi değil mi? Milyonlarca bitki burada bir arada yaşıyor. Kuş cıvıltıları susmak bilmiyor. Görüntülere bakarken bile nefes aldığını hissettiriyor insana. Bu iki farklı görünümlü bölgenin ortak bir yanı var. Çünkü ikisi de tam olarak aynı yer. Şaka yapmıyorum. 1999 yılında vizyoner bir grup insan bu terk edilmiş madene gözünü dikmiş. Tıpkı bizim şimdilerde Mars'a gözümüzü diktiğimiz gibi. Ve demişler ki biz burayı tropikal bir cennete çevirebiliriz. Yaptıkları işleri, güçleri filan bir kenara bırakıp hayatlarını bu işe adamışlar. Doğadan aldığımız parçaları doğru bir sırayla yerleştirirsek bunu başarabiliriz diye düşünmüşler. Geri dönüştürülebilir atıklardan 83 bin ton toprak yapıp bu alanı doldurmuşlar. Dünyanın her yerinden milyonlarca bitki getirmişler. Aynı Mars'ta kurmayı düşündüklerimize benzer kubbeler, seralar yapmışlar. Hem de daha önce yapılmamış büyüklükte. O küçücük, tarumar olmuş alana kocaman bir dünyayı sığdırmayı başarmışlar ve adına da Eden Project demişler. İşte bu Eden projesinin çok önemli isimlerinden Joe Alberti diyor ki, and to see how by interacting with the world and everything being interconnected and how you act responsibly, you can leave the world a better place. Her şey birbirine bağlı. Eğer bu bağlantıları görebilirsek ve kendi üzerimize düşenleri yapabilirsek bırakın Mars'ı, dünyada bile terraform olabiliyor demek ki. İklim krizine dair sürekli kötü haberler alıyoruz. Bilim insanları daha geçen hafta çok önemli bir rapor daha yayımladılar. İnsanlık ince bir buzun üzerinde ve bu buz hızla eriyor diyorlar. Birleşmiş Milletler'in hazırlattığı bu raporda dünyanın tüm ülkelerini, organizasyonlarını, şirketlerini
sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorlar. Çünkü dünya liderleri 2030 yılına kadar daha iyi bir dünya için 17 hedefte anlaştı. Ben bunların hepsini ezbere bilmiyorum ama cep telefonumdaki bir uygulamayla hatırlayabiliyorum. Bu videonun sponsoru Samsung'un da desteklediği bu hedefler yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlikle mücadele ve iklim değişikliğini durdurma gücüne sahip. Buradan isterseniz doğrudan bağış yapabiliyorsunuz ya da isterseniz aç düğmesiyle reklam özelliğini aktif hale getirebiliyorsunuz. Telefonunuz şarj olurken size ara sıra reklamlar gösteriyor. Bunlarla elde edilen gelirler 17 global hedefin gerçekleşmesi için çalışan sivil toplum kurumlarını ve bağış kuruluşlarını desteklemek için kullanılıyor. Bu hedefleri daha iyi hatırlayabilmek için ana ekranınıza bir sürdürülebilirlik widget'ı da ekleyebiliyorsunuz. Biz bir kullanıcı olarak en azından bunları yapabiliriz. Kullandığımız ürünleri seçerken bu konuda onların neler yaptıklarını sorgulayabiliriz. Örneğin benim kullandığım Galaxy S23 Ultra'mın bir çevresel etki raporu var. Piyasaya çıktığı gün adeta bir karne gibi bunu da yayınlıyorlar. Bu karnede onun notunu görüyoruz, yani karbon ayak izini. Çünkü gezegenimizdeki her şeyde olduğu gibi bunun da bir yaşam döngüsü var. Doğumundan ölümüne kadar tüm aşamalarda onun çevresel etkilerini de hesaba katmak zorundayız. Galaxy S23 Ultra'nın içinde kullanılan plastik parçaların %20'si denizlerden toplanan balık ağlarının ve plastik şişelerin geri dönüşümüyle elde ediliyor. Şu yandaki düğmeleri görüyor musunuz? İşte sim kart slotu ya da bu üzerindeki düğmelerdeki alüminyumun %28'i geri kazanılmış hurdalardan yapılıyor. Dünyada ilk kez bu cihazın ekranında kullanılan Corning Gorilla Glass Victus 2 malzemesinin %22'si geri dönüştürülmüş cam. Yani üzerindeki tüm malzemelerin plastik, cam, alüminyumun şimdilik bir bölümü geri dönüştürülmüş materyallerden oluşuyor. Hatta ürünün boyası bile gardenya meyvesi ve kakao meyvesinin kabuklarından elde edilen bir boya ile yapılıyor. Ve Galaxy ailesinin tüm ürünlerinin üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor. Dağıtımındaki paketlerin sadece %1.6'sı plastik içeriyor ve 2025'e kadar onu da tümüyle kaldırmayı planlıyorlar. Pakette kullanılan kağıtların ise %100'ü geri dönüştürülmüş. Sürekli yeni cihaz almak yerine var olanın kullanım ömrünü uzatmak da çok önemli bir hedef. İşte bu amaçla tamir edilebilirlik ilkesi benimsenmiş. Galaxy S23 Ultra IP68 sertifikalı su ve toz korumasına sahip. Bu arada ekran koruyucu olarak da çalışıyor bu hedefler. Ve içindeki yazılım da 5 yıl ya da 4 nesil boyunca güvenlik güncellemeleriyle sürekli güncel tutuluyor. Şu anda 50 ülkede elektronik çöpleri toplayan Samsung 2030'a kadar bunu 130 ülkede yapmayı planlıyor. Küçük eylemler büyük sonuçlar yaratır. Geri dönüştürülebilir. Bir madeni alıp onu tropikal cennete dönüştürmek mümkün demiştim ya. Oradaki insanlar daha da ileri gidip içinde bir de yağmur ormanı yapmışlar. So we've managed to recreate a rainforest in Cornwall. And if you can recreate a rainforest in Cornwall, you can regrow the Amazon. Joe neden Amazonları yeniden inşa etmekten bahsediyor? Birazdan bunu daha iyi anlayacağız. Onlar bunu daha iyi anlatabilmek için Eden'ı bir eğitim projesine dönüştürmüş durumdalar. 2019 yılında 1 milyondan fazla ziyaretçi almış burası. Yani ekoturizm yapıyorlar. Bu sayede bölgenin ekonomisine 1 milyar dolar katkıda bulunmuşlar. Bu örneği seçerken onun tasarımını da özellikle vurgulamak istedim. Çünkü Mars gibi gezegenlerde kurulması düşünülen üslere benzemesinin bir sebebi var. Bu bir ekolojik tasarım. Kubbeler doğadan, arıların bal peteklerinden ilham alınarak tasarlanmış. Minimum malzeme ile maksimum dayanıklılık prensibi bu. Aynı zamanda her bir altıgende 3 katman ETFE yani esnek geri dönüştürülebilir plastik materyal yer alıyor. Böylelikle harika bir izolasyon yaratıyorlar. Gündüz sıcaklığı içeride tutarken gece dışarıya bırakabiliyor. Üstelik kırılırsa cam gibi yaralanma tehlikesi de yok. Evet, belki o çatı altında bir tehlike yok ama dünyamızın çatısının altında bir tehlike var arkadaşlar. 20 senede yapılan bu devasa kubbelerin altındaki yağmur ormanı vardı ya hani. İşte Amazonlarda o büyüklükteki bir alanı her 12 saniyede bir yok ediyoruz. Bir orman deyip geçmemek lazım. Amazon ormanı yok olursa sıcaklıklar 4-5 derece daha yüksek olur. Çünkü gökyüzündeki o beyaz bulutlar sıcağı geri yansıtıyor. Sonra orman terliyor, buharlaşıyor, yağmur yağıyor, her yer serinliyor. Isınınca tekrar bulutlar oluşuyor. Bu bir döngü.
Amazonlara zarar vererek koskoca bir döngüye de zarar vermiş oluyoruz. Zinciri kırıyoruz. Videonun başından beri bazı anahtar kelimeleri söyleyip duruyorum. Çünkü bunlarla bir şeyler inşa etmeye çalışıyorum. Bugün burada tüm anlattıklarımın pek çok adı var ama ben onlardan birini özellikle altını çizerek öne çıkarmak istiyorum. Permakültür. Bu öyle bir yaklaşım ki sadece böyle oyuncaklarla bir şeyler yaparken değil, her yerde uygulanabilir. Ne yaparsam yapayım permakültür ilkeleriyle hareket edebilirim. Bu ilkeler o kadar evrensel ki ister bugün dünyada başımızı sokacak evler yapalım ya da istersek yarın öbür gün Mars'ta üsler kuralım, fark etmez. Her yerde geçerli. Permakültürün ilk ilkesi gözlemle ve etkileşime geç. Yani neredeyim ben? Bir ona bak. Bulunduğum yerde hangi güçler etkin? Önce bunları anlayalım ki ona göre bir tasarım yapalım, değil mi? İklim, topografi, su, toprak, hava, ateş, vahşi yaşam, insan faktörü, bunların hepsini gözlemlemek gerekiyor öncelikle. Diyelim ki bir dağ var bulunduğumuz yerde. İkinci ilke, enerjiyi yakala ve depola. Enerji deyince sadece elektrik enerjisi değil, örneğin suyu da değerlendirmek gerekiyor. Ben bu permakültür ilkelerini biraz bilgisayar oyunlarına benzetiyorum. Hani strateji oyunlarında da vardır ya böyle, çevrendeki kaynakları kullanırken her şeyi düşünürsün. Bir ormanın biyokütlesi, yapı malzemelerinin, yakıtın, besinlerin ve suyun canlı bir deposu gibi aslında. Oradaki rüzgarı, güneşi, akan suyu yakalamak demek, enerji üretmek demek. Ve bunu yapabilirsek üçüncü ilkeye ulaşıyoruz. Faydalı ürünler elde et. Çünkü aç karnına çalışamayız. O yüzden dikeceğimiz ağacı bile seçerken sadece süs bitkisi olarak düşünmeyip farklı faydalarını da göz önünde bulundurmak durumundayız. Dördüncü ilke, kendini idare et ve geri bildirimleri kabul et. Bu ilke bizi bilinçli yaşamaya ve tüketimimizi sınırlandırmaya yönlendiriyor. Çünkü bunu bizim yerimize başka hiç kimse yapamaz. Dünyaya ve insanlara özen göstermek istiyorsak eğer bu sorumluluğu da üstlenmek zorundayız. Geri bildirim yapan birileri varsa, mesela habire böyle raporlar hazırlayıp grafiklerle bize iklim değişikliğini anlatmaya çalışan bilim insanları filan, işte onları dikkate almalıyız. Beşinci ilkeden bugün epeyce bir bahsettik. Yenilenebilir ürünlere değer ver ve onları kullan. Sadece elektronik cihazlarda değil, yediğimiz yemekte bile buna dikkat edebiliriz aslında. Yemek artıkları nereye gidiyor? Onlardan kompost yapıp seneye o topraktan çıkan domatesleri yiyebiliriz. Ya da eğimli bir toprağa meyve bahçesi dikebiliriz. Böylece yokuş aşağı hareket eden besin ve suları değerlendirmiş oluruz. Altıncı ilke, atık üretme. Hiçbir şeyi israf etmemek lazım. Sistemin bir parçasından çıkan şey başka bir yere giriş yapabilir. Atıkları kompostlamak, temizlemek işte bunu sağlar. Bozulan eşyaları hemen çöpe atmak yerine tamir etmek. Çok daha geniş düşünelim. İnsanlara tehlikeli ya da anlamsız işler yaptırmamak, yani insan gücünü ziyan etmemek bile permakültürün bir parçası. Yedinci ilke tasarımla ilgili. Örüntülerden faydalanarak tasarım yap. Bir resim çizerken bile uyumlu renkleri seçiyoruz, değil mi? Tablodaki örüntüleri önce anlayıp sonra ona göre tasarım yapıyoruz. Öyle bir yol inşa ediyoruz ki yağmur yağdığında üzerinde toplanacak olan su hemen yandaki göle akacak şekilde yerleşiyor. Sele yol açacak şekilde değil. Altında bir fay hattı varsa onun üstünden geçirmiyoruz. 8. ilke, ayrıştırma, bütünleştir. Kurmaya çalıştığımız bir sistemin parçaları arasında ne kadar çok ilişki olursa sistemimiz de o kadar güçlü, o kadar üretken ve esnek olur. Sözünü ettiğim bu sistem, Cenga'dan yaptığınız bir kule de olabilir, insanlarla kurmaya çalıştığınız bir topluluk da. İnsanları birleştirecek şekilde bir tasarım yaparsanız, aralarındaki işbirliği kendiliğinden artar. 9. ilke, yavaş ve küçük çözümler kullan. Videonun başında doğadan almakta tek başına bir problem görmediğimi söyledim. Daha önce diktiğimiz ağaçların bir kısmını kesip onlardan çit yapabiliriz mesela. Problem almakta değil, vermemekte. Kestiğimiz ağaçların yerine ceviz ağaçları dikersek 5-10 yıl içinde meyve vermeye başlar ve yüzlerce yıl boyunca yaşar. Küçük ve çok yavaş bir tasarım kararı bu. Doğadan bir şey aldım ama yerine yenisini koydum. Belki o koyduğum şey bana hemen bir fayda sağlamayacak ama çocuklarımın, torunlarımın, onların torunlarının yaşam kalitesini arttıracak. Doğadan cömertliği öğrenmek işte böyle bir şey olmalı. 10. ilke, çeşitliliğe değer ver ve kullan.
Görüyorsunuz burada evlerimiz var, bahçelerimiz var, rüzgar enerjisi kullanıyoruz, suyu depoluyoruz, ormanlardan ve meyve ağaçlarından faydalanıyoruz. Hadi şimdi bir de hayvancılığı ekleyelim. Onları dönüşümlü olarak otlatalım. Göle balıklar ekleyelim. İşte böyle bir çeşitliliğe değer vermeliyiz. Çünkü çeşitlilik dayanıklılıktır. Sistemimizin bir parçası başarısız olsa bile diğer parçalarıyla toplamda bir başarı yakalayabiliriz. 11. ilke, kenarları, köşeleri değerlendir. Hayvan otlaklarının çevresine ve yol kenarlarına yenilebilir çitler ekleyelim. İşte böyle kenarlar, köşeler daha üretken türler ya da habitat bölgeleri eklemek için harika yerler. 12. ve sonuncu ilkemiz, değişime yanıt ver ve yaratıcı bir şekilde kullan. Doğa değişebilir, şartlar değişebilir. Buna açık ol ve yaratıcı çözümler üret. Sürdürülebilir, kendine yetebilen, geri dönüşebilir bir sistemin ilkeleri bunlar. Hatta bunu hayatının kendisi haline getirip böyle yaşantılar sürenler bile var. Çiftliklerinde tamamen dışarıdan bağımsız bir şekilde, neredeyse elektriğe bile ihtiyaç duymadan. Meliodora bunlardan biri. Tabii bunlar bir yaşam stili ve doğrusunu söyleyecek olursak modern hayatlara, konfora çok alışmış bizler için hepsi de uygulanabilir şeyler değil ama olay da o değil zaten. Olay bu ilkeleri anlamak ve maksimum faydayı sağlayabilecek şekilde hayatımıza entegre edebilmek. Mesela marketten aldığımız gıdaların ne kadarı ziyan oluyordur sizce? Ve bu ziyan olan şeyleri azaltabilir miyiz? Hadi gelin hep birlikte biraz konfor alanımızın dışına çıkıp böyle proaktif bir eylem yapalım. Ziyan olacağını düşündüklerimizi ya almayalım ya da daha az miktarda almaya çalışalım. Bence bunu başarabiliriz. Ben kendimce buna dikkat etmeye başladığımdan beri atığımı epeyce bir azalttım açıkçası. Hatta kalırsa onları da artık komposta dönüştürüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan istatistiksel tahminler gıda atığının %30-40 civarında olduğunu gösteriyor bize. Bu da 150 milyar dolara karşılık geliyor. Sadece bunun bile ne kadar büyük bir etkisi olabileceğini bir düşünün. Ne demiştik? Küçük eylemler büyük sonuçlar doğurur. Dünyada yaptığımız küçük hatalar milyonlarca yıldır kendini sürdüren bu devasa ekosistemde artık problemler yaratacak nitelikte. Eğer yarın bir gün sıfırdan Mars'ı tekrar kurmayı düşünüyorsak işte böyle yaptığımız ufak tefek hatalar artık öyle ufak tefek kalmayacak. Kurulmaya çalışılan o hassas dengeyi daha kuramadan bozacağız. Cenga'yı dizerken yamuk yumuk dizmek gibi olacak bu bizim yapacağımız şeyler. Dünya sağlam bir kule gibi görünüyor olabilir ve birkaç parçayı hatalı koymayı da tolere edebilir belki. Fakat en baştan yamuk yumuk dizmeye başlarsak o ev biz gözümüzü açıp kapayana kadar yıkılıp gider.